Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bazı komşularımın merak edip sorduğu ve anlatmamı rica ettiği hırkalardan bahsetmek istiyorum. Keyifli seyirler dilerim. Benim 2 tane hırkam var. Özellikle sonbaharda manto, kaban giymeden önce bu geçiş dönemlerinde çok sık kullandığım, özellikle markete pazara giderken üzerimde sürekli olan hırkalar. Bu hırkalar ikisi de oversize, ikisi de çok yumuşak bir iple ördüm, ikisi de kapüşonlu. Sadece aralarındaki tek fark nedir derseniz, bu hırkam düşük kollu, şuralarda eksiltmelerim var, anlatacağım detaylarını. Şöyle kenarları lastikli değil, tığlayarak bitirdiğim, etek ucunu da hemen gösteriyorum, tığlayarak bitirdiğim hırkalardan. Bir de bu baya bir büyük, yalnız bu oversize'ın çok moda olduğu bir dönemde örmüştüm. Bayağı içine 3 kişi falan sığar. Bir de hemen şöyle getiriyorum. Bir de yine bu da oversize. Şöyle askısını çıkarayım. Bir de bu modeli var. Bu da yine çok büyük. Bundan daha kalın. Bu 2 kat iple yapmıştım. Bunu bayağı bildiğiniz 3 kat iple ördüm. Bayağı bildiğiniz benim mantolarımdan daha kalın. Kaşe mantolarımdan daha kalın bir hırka. Artık nasıl bir hırka derseniz de bu bayağı bir lokma bir hırka şeklinde hayatınızı geçirebileceğiniz, gerektiği yerde çadır, gerektiği yerde battaniye, yorgan, gerektiği yerde yastık şeklinde kullanabileceğiniz kocaman bir hırka. Bu benim ayak bileklerimde bitiyor. Topuklu botlarla çok güzel oluyor. Ve hafif yüksek topuklu spor ayakkabılarla çok güzel oluyor. Çizmelerle güzel oluyor. Ama düz ayakkabı giydiğimde olmuyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü çok uzun. Ciddi çok uzun ve çok büyük. Ben bunu ördüğümde şöyle bir durum var. Bunun da kenarlarını görüyorsunuz. Tığlamışım. Şöyle bütün her yerini tığlayarak bitirmişim. Aradaki tek fark sanırım şurada bir de ne yapmışım? Aradan bir de ilmek kaydırma yaparak bunun bitişini de yapmışım. Böyle kapüşonu da bakıyorum aynı şekilde örmüşüm. Sadece bunun kapüşonu birazcık daha büyük sanırım. O da büyük ihtimal hırkamın ebatlarına uysun diye büyük ihtimal bunu büyük yapmışımdır. Bayağı yıllar oluyor bunları ben ördüğümden bugüne kadar. Bu hırkaları ördüğümde bende ciddi bir üşüme problemi vardı. Ev doğalgazlı, hava 16-17 derece. Sürekli çay kahve içiyorum, sıcak çorba içiyorum, işte bitki çayları içiyorum. İnanın ayağımın altında sıcak su torbasıyla oturuyorum. O derece üşüyorum ve asla ısınmıyorum. Sonra ben oturdum, bunların ipini aldım. İnternetten geldi. Çünkü evden çıkmıyorum. Üşüdüğüm için asla konsantre de olamıyorum. Böyle bir garip dönem yaşadım ben. Ve ne yapacağımı şaşırdım. Tek kat dedim örmem. Çok ince bunlar. Ben üşürüm. Bunu 2 kat yaptım, ördüm. Bunu da 3 kat yapıp ördüm. Hiç unutmuyorum. Bir çuval ip, bir çuvalda polar aldım. Polardan bir sürü battaniyeler, koltuk örtüleri yaptım. İplerin de hepsini gece gündüz oturup ördüm. Çok tuhaf bir dönemdi. Çok üşüdüğünüz için kalın şeyler örmek istiyor musunuz? Yoksa sadece bende mi oluyor bu tuhaflıklar, bilemedim. Şimdi efendim gelelim. Zaten bu 2 hırkanın bu reglan kol olması dışında, şöyle görüyorsunuz, bu reglan kollu. Hiçbir farkı yok. İkisi de aynı. Sadece krem rengi olan diz üstünde bitiyor. Bu ayak topuklarında bitiyor. Bunun dışında her şeyleri aynı olan bu hırkalarımı, şu griyi kaldırıyorum çünkü hiçbir yerlere sığmadığı için, şöyle bir kaldırayım. Ama hani bu ilk hava çok soğuk olur, manto kaban giymeye böyle bir çekiniriz. Giysek mi giymesek mi durumlarımız olur ya. İşte o zaman o hırka çok işime yarıyor. Şöyle görüyorsunuz, bu birazcık daha güzel, yumuşacık, 2 kat.
Bu iki hırkamı da sonbaharlarda çok giydiğim için, görenler de çok sorduğu için anlatmak durumundayım. Hiçbir zaman modalarının geçeceğini düşünmüyorum. Özellikle hırka giymeyi seviyorsanız, spor giyimden hoşlanıyorsanız içine de istediğiniz her şeyi giyebilirsiniz. İster spor yaparsınız, ister şık bluzlarla kombinlersiniz, takılarınızla, tokalarınızla güzelleştirebilirsiniz ve uzun yıllar severek kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim bu hırkamın anlatımına. Arada gri hırkamın anlatımını da yapacağım. Her iki hırkayı da bu videoda tamamlamayı planlıyorum. Bu her iki hırkayı da tek parça halinde önleri ve arkayı birleştirerek örebilir. Koltuk altından ayırıp daha sonra da yakayı örebilirsiniz. Ben şimdi nasıl ördüğümü size kağıt üzerinde anlatmak istiyorum. Hırkamızı 3 parça halinde başlamıştım. Önce arkayı ördüm. Arkayı 90 santim eninde ördüm. Düzünü düzden, tersini tersten ördüm ve 90 santim eninde ördüm. Şuradan aşağıya yükseklik 90 santim. Önleri de aynı şekilde ördüm. Şurayı bir ölçüp hemen. Şurada omuzlarda kesinti yapmadan önce burayı bir kırmızı ile yapayım. Bir rengi farklı olsun. Şurası 72 santim. Her iki bedende de, daha doğrusu önlerde ve arkada, üçünde de 72 santimden sonra şurada görebiliyor musunuz acaba, yeşil ile nokta nokta çizdim. Örüyoruz, 6 tane kesip örüyoruz, geliyoruz, 7 tane kesiyoruz, örüyoruz, geliyoruz. Yani biz omuzu yavaş yavaş yakaya doğru yükseltiyoruz. Böyle dümdüz olduğunda benim hoşuma gitmiyor. Daha çok şöyle örerek omuzları birleştirdiğimdeki düşüş daha güzel duruyor. Şu kalın ipte çok potluk yapıyor. İnce ipte o kadar anlaşılmasa da kalın ipte çok potluk yaptığı için beğenmiyorum. O yüzden ben böyle yapıyorum. Daha sonra 90 santime kadar ördüm. Görüyorsunuz şurada. Şuradan aşağısı. Şurada göstereyim. Şu mor ile çizdiğim yer omuzdan etek ucuna kadar 90 santim. Hepsinde aynı ölçüyü yaptım. Ve arkayı ördüğümde ortada 25 santim kalana kadar her iki taraftan eksiltmelerimi yaptım. Her sırada 6 tane ya da 7 tane, siz kendi hırkanızın kalınlığına, ipinizin inceliğine, kalınlığına, şişinize göre burayı ayarlıyorsunuz. Ben kendi ipime göre 7 sırada ya da 6 sırada bir yaptım. 25 santim kaldıktan sonra burada benim ilmeklerimi ipe dizdim ve bekledi. Kesmedim. Şöyle görebiliyor musunuz? Mor ile çizdim burayı. Ve burası şu an şişte bekliyor. Arkayı bitirdik. Önde de hemen şu tarafa yazdım ölçülerimi. Arkayı 90 ile başlamıştık. Önü 48 santim yaptım. 3 santim daha geniş önler. Bu baya büyük, oversize bir hırka olduğu için olabildiğince geniş tutmuştum. Güzel de oluyor ama bol sevmeyenler için kendi ölçülerine göre bu hırkayı uyarlayabilirler. Hiç problem değil. Yine aynen arkadaki ölçüye ulaştık. 72 santim ulaştıktan sonra aynı kesmeleri burada da yaptım. Ve şurada önde yaka bölümüne geldim. 90. santimdeyim. Şurada 90. santime geldim ve 18 santim kaldı. Ön ortasından itibaren arada 18 santim kalınca burada ben örmeye devam ediyorum. Her iki önde de aynı işlemi yapıyoruz. Yakaya geliyoruz. Bizim ilmeklerimiz şişte, arkadaki yakadaki ilmekler ipte ve bu noktada arkadaki yakadaki ilmekleri de
şişe aktarıyoruz. Şimdi burada aynı noktaya geldiğimizde şu mor çizgiler, bütün ilmeklerimiz şişte, yakayı öreceğiz. Burada zaten görebiliyor musunuz? Hemen şurayı göstereyim. Biz 19 santimi ayarlıyoruz. Burası zaten dümdüz çıktı. Omuza kadar dümdüz çıktı yanlar. 19 santim aşağıya hem önde hem de arka bedende işaretler alıyoruz. Her iki kolumuzu da işaretliyoruz. Bunlar bekliyor. Kolu ördükten sonra takma kol şeklinde dikeceğiz. Kollarda problem yok. Önce yakayı örelim istiyorum. Ve başlıyoruz. Şişteki yakayı yükseltmeye. Kaç santim yükseltiyorsunuz diyorsanız. Şimdi şuradan itibaren, arka ortasından itibaren şurası bizim yakamızın katlanmış halini gösteriyorum şimdi size. Şurası bir bütün. Açık hali de şöyle. Önü dizdik şişimize. Arkaları da dizdik şişimize. Burada da diğer önü dizdik şişimize. Bütün halde yakamız çıkıyor. Yakamızı çıktık. Buradan da aynı şekilde çıktık. Şöyle çizgi çizgi yapayım. Buralar birleşik arkadaşlar. Bütün örüyoruz yakayı. Ön, arka, burası da ön. Şimdi burada kaç santim çıktıktan sonra gösteriyorum. Arka ortasından 25 santim çıktıktan sonra şurası da, burayı başka bir renk yapayım artık. Şurası 25 santime ulaştıktan sonra burada şişimizi ikiye bölüyoruz. İlmeklerimizi iki ayrı şişte topluyoruz. Şu bölümü 30,5 santimi bir şişte, 30,5 santimi de bir şişte olmak üzere örmeye başlıyoruz. Ama ortada birer ilmek eksilte eksilte örüyoruz ve 25 santimden 40 santime kadar şurada biz toplam 15 santim eksiltmişiz. Şurada eksilte eksilte gidiyoruz. Üçünü bir alıyoruz. Bir sıra düz örüyoruz. Bir sonraki sırada üçünü bir alıyoruz. Yani tam şu ortada üçünü bir alıyoruz. Üçünü bir alıyoruz. Üçünü bir alıyoruz. Böylece bizim ilmek sayımız eksiliyor ve aynı zamanda da kapüşonumuzun yuvarlak bölümünü yapıyoruz. Biz burada 15 santim eksiltmeyi yaptıktan sonra hemen şurada yakamızı devam ediyorum çizmeye. Şurada da ne oldu? Bizim yakamız şöyle bir hal aldı ama burası aslında birleşik. Biz şu an yakayı size anlatabilmek için böyle gösteriyorum ama aslında şu bölüm birleşik arkadaşlar. Şu yeşil ile çizdiğim bölüm biz eksilttiğimiz için orası birleşik. Şimdi bizim şurada kalan 19 santim, bu tarafta 19 santimde, diğer tarafta kalan yakamız iki ayrı şişte iken iki şişe tek bir tığımız ile ister bu taraftan toplayarak gidin bu tarafa, ister bu taraftan gidin uca doğru, iki ilmeği bir ala ala kesme işlemini yapıyoruz ve birleştiriyoruz. Şimdi ben şurada da açılımını göstereyim. Şu kapalı hali, iki kat hali, şu 25 yazdığım yer arka ortasında birleşik. Yukarıya kadar düz çıkıyoruz. Eksiltmelerimizi yapıyoruz. 15 santim bir bir kese kese gidiyoruz. 19 santim kalınca şurada 19 santimi şişimizle ya da tığımızla, hangisi kolayınıza gidiyorsa, ikisini bir alarak kesmeyi gerçekleştiriyoruz. Yani yaka boyundan doğru çıkıyor. Sonradan dizmiyoruz. Sadece arkadaki ilmekleri ipe almıştık. Onları tekrar diziyoruz. Arkada şu noktada, kalemimle göstersem daha güzel anlaşılacak. Şu noktada ilmekleri biz kesip sonradan ilmek dizmiyoruz. Şimdi yakamızın yapılışını da size şurada
hırkamın üzerinde göstermek istiyorum. Yakamı görüyorsunuz. Önlerden ve arkadan yukarıya doğru direk olarak çıkıyor. Bütün halde örülüyor. Dikiş yok. Ve arka ortasından göstereyim. Arka ortasında böyle bir görüntümüz var. Şurada bizim 15 santim kadar kese kese gittiğimiz bir bölümümüz var. Görüyorsunuz. 3 alıyoruz bir sırada. Şöyle yapabilirsiniz. Düz kısmında üçünü bir alıp ilmekleri birer tane iki yandan eksiltmiş olursunuz. Daha sonra da iki şişimizdeki ilmekleri de şöyle ortadan karşılıklı olarak getirip birleştirerek gidiyoruz. Daha sonra da bütün hırkamızın etrafına yalancı sık iğne yaptım. Bu tığlamayı yapmadan önce yanları birleştirmeyi unutmuyoruz. Görüyorsunuz, bütün her yerine yalancı sık iğne yaptım. Köşelere 3 tane yalancı sık iğne yaptım. Daha sonra da bütün hırkamın açıkta kalan tüm çevresini önce yalancı sık iğnenin dibinden ilmek kaydırma yaptım. Daha sonra da ucundan, sık iğnemin ucundan ilmek kaydırma yaparak şu görüntüyü elde ettim. Kolları da anlatmak istiyorum. Kollarımız çok kolay. Hemen onu da şöyle birazcık daha büyütürsem daha güzel gözükecek. Kamerayı da bir kontrol edeyim. Evet. Kollarımız da şöyle arkadaşlar. Kol ağzından başlıyoruz. 25 santim başladım. Burada herkes kendi kol ağzına göre ölçmesini rica edeceğim. Ne genişlikte istiyorsunuz? Kolunuzda bolluğu nasıl olsun istiyorsunuz? Ben 25 santimle başlamışım. Ve 40 santim kadar şurada görüyorsunuz. 40 santim kadar yüksekliğinde örmüşüm. Ve 38 santimde bitirmişim. Yanlardan arttıra gidiyorum. Aralıklarım hep eşit. Başlamışım işte 5 santim sonra bir buradan arttırmışım. 5 santim sonra bir buradan arttırmışım. Arttıra giderek toplamda 13 santim arttırmışım ben. Burası 25 iken burası 38 santim olmuş ve kol evimizi de dümdüz keserek bitirdim. Daha sonra omuzlardan sağlı sollu diktim. Daha sonra da kol yanına diktim ve aynı sık iğne işlemini burada da yaptım. Yalancı sık iğneyi ve daha sonra da ilmek kaydırmalarımı yaparak aynı şekilde bitirdim. Hırka çok kolay bir hırka arkadaşlar. Şöyle açılımını ben size şuraya bir büyüteyim. Resmini çekin. Bu hırka baya büyükçe bir hırka. Görüyorsunuz 48 santim. 48 santimde burası 96 santim. Artı 90 da burası 186 santim. Bu bayağı büyük bir hırka. Yani ben artık nasıl bir oversize anlayışım var bilmiyorum ama bu bayağı büyükçe bir hırka. Allah'tan kolları kendime göre ördüğüm için artık ne denir? Emanet gibi durmuyor. Kollar bana uyduğu için durmuyor. Kolları da çok büyük yapsaydım başkasının hırkası gibi gezebilirdim. Ama sonuçta güzel bir hırka oldu. Yapılışı çok kolay. Sakın gözünüzde büyütmeyin. Gerçekten çok kolay. Birkaç gün içinde örebilirsiniz. Şimdi geliyorum. Şuradaki resmi çektiyseniz diğer detaylarıma. Giydiğim hırkalar çok sorulmuştu. Anlatmaya çalışıyorum. Komşularıma da selamlar. Kapşonlu hırkamız efendim. Gri hırkayla arasındaki tek fark, gri hırkayı da 3 parça ördüm. Uzun ördüm. Ayak bileklerimde biten bir hırka o. Sadece reglen kolda ne yaptım? Her sırada bir tane hem bedenlerde hem de kolda eksilte reglen şeklinde çıktım. Yine yakada ipimi kesmedim. Şişimle örmeye devam ederek kapüşon bölümünü aynı şekilde ördüm. Kapüşonu örerken kollardaki ilmekleri de aynı şekilde kapşona katarak ördüm. Sadece o hırkanın bir farkı daha büyük ve daha kalın. Tek farkı bu. Şimdi burada önce krem rengi hırkamın ölçülerini veriyorum. Kapşonlu hırkamız oversize demişim.
Şu kalınlıkta bir ip kullandım. Aynı ip, aynı yerden almıştım zaten. Şu kalınlıkta bir ip kullandım. Şöyle daha yakından bakarsanız bu da ikiye ayrılıyor. Bu da sökme parçalardan örmüştüm bunu da. Benim pançoyu ördüğüm ipin aynısı, aynı yerden aynı zamanda almıştım. Şu an var mı yok mu bilmiyorum. 2 kat angora yün kullandım. 900 gram. Önü 48 santimdi. 2 sağ beden ve sol beden olarak sağ ön sol ön çarpı 2 yazdım. Arka 90 santimdi. Boyu omuzlardan itibaren 90 santimdi. Bu hırka benim diz üstümde bitiyor arkadaşlar. Diz kapağımdan 7-8 santim yukarıda bitiyor. Kol uzunluğum 40 santimdi. Şiş numaram 4,5 numaraydı. Tığlama yaptığım bölümü de 3,5 numara tığ ile yaptım. Kol ağzı 25 santimden başlayıp buraya 35 yazmışım ama burası 35 değil. Hemen düzeltiyorum. Burası 38 santimde bitti. Aynen kol ağzına da aynı tığlamaları yaparak bitirdim. Şimdi gri hırkamı ölçtüm. Gri hırkamı eğer bu uzunlukta istiyorsanız herkes kendi boyuna göre yapacak. Kol ağzını, kol boyunu, kol genişliğini ve hırka uzunluğunu, kapüşon uzunluğunu herkes kendisine göre ölçmesi lazım. Herkesin boynu aynı uzunlukta değil, kafası aynı büyüklükte değil, vücudu aynı oranlarda değil. Hepimiz farklıyız. Şimdi bu hırkalar oversize olduğu için kaç bedene göre olur diye de sormayın lütfen. Görüyorsunuz 48 kaçtı? 96 artı 90 186. Şimdi buradan kendi bedeninize göre olur mu olmaz mıyı buluyorsunuz. Ve birazcık da eğer kendinize kilolu da olsanız oversize yapıyorsanız daha büyük yapmanız gerekiyor. Birebir yaptığınızda oversize değil normal bir hırka gibi olur. Şimdi gelelim. Şuraya ben gri hırkamın kaç gram olduğunu yazıyorum. Gri hırka, onu da aynı numarada şiş ile ördüm. Sadece şu ipin 2 kat 4 kattı ya bu. 2 kat daha ekledim. 6 kattan ördüm. Şu ince ince olan bölümün 6 kattan ördüm. Ona gri hırkama 1300 gram ip gitti. Ve onu da 4,5 no şiş ile ördüm. Ve kapüşonu birazcık daha yüksek, çünkü aynı ölçüde yaptığımda bu krem rengi hırkanın kapüşonu ölçüsünde yaptığımda o küçücük kaldı. Onu istemediğim için birkaç santim daha büyük yaptım. Onun dışında her şeyi aynı. Böyle bir, bunlar da benim sorulan, beğenilen, acaba nasıl ördün, kaç gramla ördün, kaç numarayla ördün diye sorulan hırkalardı. Dilerim sizin de işinize yarar veya size bir fikir verir. En azından ben bunu buradan kapüşonu nasıl yaparım, eklesem olur mu, eklemesem olur mu şeklindeki düşüncelerinize de bir cevap vermiştir bu video diye düşünüyorum. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Daha iyi, daha kaliteli videolar üretebilmem, daha kaliteli örgüleri size anlatabilmem için kanalıma katılıp desteklerseniz, üye olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.